11. yüzyıl. İslam dünyası parçalanmış, devletler birbirine düşmüş, insanlar ise kime güveneceğini bilemez hale gelmişti. İşte tam da böyle bir dönemde, bugünkü İran topraklarında doğan bir adam tarihin en korkulan isimlerinden biri olacaktı. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah sıradan biri değildi. Küçük yaşlardan itibaren inanılmaz bir zekaya sahipti. Sadece okumuyor, her şeyi sorguluyordu. Kur'an'ı, fıkhı, kelamı öğreniyor ama bunlarla yetinmiyordu. Bilginin görünen kısmından çok gizlenen tarafına ulaşmak istiyordu. Zamanla yolu dönemin önemli isimleriyle kesişti. Rivayetlere göre Nizamülmülk ve Ömer Hayyam'la aynı çevrede bulundu. Ama yolları tamamen farklı yerlere çıktı. Ömer Hayyam bilime yöneldi, Nizamülmülk devlete. Hasan Sabbah ise gizemin ve gücün peşine düştü. O arayış onu batınilik öğretisine götürdü. Bu düşünceye göre kutsal metinlerin görünen anlamlarının altında gizli sırlar vardı. Hasan Sabbah bu fikirlerden çok etkilendi. Çünkü yıllardır zihninde dolaşan soruların cevaplarını burada bulduğunu düşündü. Sonra Kahire'ye gitti. Fatımi hilafetinin merkezinde yıllarca eğitim aldı. Ama burada sadece dini bilgiler öğrenmedi. İnsan psikolojisini, gizli örgütlenmeyi, devlet içine sızmayı, insanları etkilemeyi ve sabrı öğrendi. Döndüğünde artık eski Hasan değildi. Sessiz ama çok tehlikeli bir planın sahibiydi. İnsanları açık açık çağırmıyordu. Her şey gizlice ilerliyordu. Anlarda, kervansaraylarda, küçük odalarda insanlarla konuşuyor, özellikle sisteme öfkeli kişileri seçiyordu. Selçuklu Devleti'nin içine adamlarını yerleştirmeye başladı. Saray görevlileri, askerler, memurlar. Fark edilmeden büyüyen bir ağ kuruyordu. Bir süre sonra Hasan Sabbah için yeni bir hedef ortaya çıktı. Bir merkez gerekiyordu. Ulaşılması zor, savunması güçlü bir yer. Ve o yer Alamut Kalesi olacaktı. Alamut, İran'daki Elburz Dağları'nın tepesine kurulmuş inanılmaz bir kaleydi. Normal şartlarda orayı ele geçirmek neredeyse imkansızdı. Ama Hasan Sabbah savaşarak değil, zihinleri ele geçirerek ilerledi. Önce çevre köylere adamlarını yerleştirdi. Sonra kendisi sıradan bir din adamı gibi kaleye girdi. Aylar boyunca içerideki askerleri ve görevlileri kendi tarafına çekti. Bir gün geldiğinde kalenin komutanı hala tahtında oturuyordu ama artık kimse onu dinlemiyordu. Sonunda Hasan Sabbah komutana bir mesaj gönderdi. Bu kale artık bana ait. Direnmenin anlamı yok. Ve gerçekten de tek damla kan dökülmeden Alamut onun oldu. İşte her şey bundan sonra başladı. Hasan Sabbah yaklaşık 35 yıl boyunca Alamut'tan neredeyse hiç çıkmadı. Çünkü artık orası onun dünyasıydı. Dışarıdan insanlar geliyor, içeride ise bambaşka bir sisteme dönüştürülüyordu. Fedailer. Ölümden korkmayan, verilen emri sorgulamayan, gerektiğinde tek bir hançerle imparatorlukları sarsabilecek insanlar yetiştiriliyordu burada. Hasan Sabbah'ın en tartışmalı tarafı ise fedaileri kontrol etmek için kullandığı yöntemlerdi. Rivayetlere göre Alamut'un gizli bölümlerinde sahte bir cennet kurmuştu. Yüksek duvarlarla çevrili özel bahçeler. Akan sular, egzotik meyveler, güzel kokular, müzikler ve özel olarak eğitilmiş kadınlar.
Bazı genç fedailer özel içeceklerle uyutuluyor, sonra bu bahçeye götürülüyordu. Gözlerini açtıklarında kendilerini cennette sandıkları anlatılır. Orada saatler geçiriyor, sonra tekrar uyutulup eski odalarına geri getiriliyorlardı. Gözlerini açtıklarında karşılarında Hasan Sabbah oluyordu. Ve onlara şu söyleniyordu: "Eğer yeniden o yere dönmek istiyorsan bana itaat edeceksin." Tarihte Haşhaşiler olarak anılmalarının sebebi de burada ortaya çıkıyor. Bazı kaynaklar fedailerin haşhaş kullanılarak kontrol edildiğini iddia ediyor. Ama bunun ne kadarının gerçek olduğu hala tartışmalı. Kesin olan bir şey var. Bu insanlar ölümden korkmuyordu. Hasan Sabbah'ın fedaileri zamanla bütün Orta Doğu'da korku salmaya başladı. En önemli hedeflerinden biri ise Selçuklu Veziri Nizamülmülk oldu. 1092 yılında bir fedai, halkın arasına karışarak Nizamülmülk'e yaklaştı. Elinde hediye gibi görünen bir kitap vardı. Ama kitabın içinden çıkan şey bir hançerdi. Tek darbeyle Selçuklu'nun en güçlü adamlarından biri öldürüldü. Bu olaydan sonra hiçbir devlet adamı kendini güvende hissedemedi. Çünkü Hasan Sabbah'ın adamları her yerdeydi. Bazı rivayetler daha da ileri gider. Hasan Sabbah'ın metafizik bilgilerle ilgilendiği, yıldız hareketlerini takip ettiği, gizli ilimlerle uğraştığı, hatta görünmeyen varlıklarla temas kurduğu bile anlatılır. Elbette bunların ne kadarının gerçek olduğu bilinmiyor. Ama onun hakkında oluşan korku, zamanla efsaneleri de büyüttü. Alamut sadece bir kale değil, aynı zamanda büyük bir bilgi merkeziydi. İçeride astronomi kitapları, gizli belgeler, şifreli yazılar ve çok değerli eserlerin bulunduğu söyleniyordu. Yıllar geçti. Hasan Sabbah 1124 yılında Alamut'ta öldü. Ama kurduğu sistem hemen yok olmadı. Fedailer yıllarca faaliyetlerine devam etti. Suikastlar sürdü, korku büyüdü. Fakat hiçbir güç sonsuza kadar sürmez. 1256 yılında sahneye Moğollar çıktı. Hülagü Han komutasındaki Moğol ordusu Alamut'u kuşattı. Bu kez karşılarında korkmayan bir ordu vardı. Haftalar süren direnişin ardından kale düştü. Alamut yakıldı. İçindeki birçok kitap ve sır yok edildi. Ama bazı rivayetlere göre en değerli hazineler ve gizli belgeler kuşatmadan önce kaçırıldı. Hatta bu sandıkların bir kısmının Anadolu'ya kadar ulaştığı söylenir. Bugün Alamut Kalesi'nin kalıntıları hala İran'da ayakta duruyor. Dağların tepesindeki o taş duvarlar, bir zamanlar dünyayı korkutan sistemin sessiz tanıkları gibi hala orada duruyor. Hasan Sabbah gerçekten bir dahi miydi? Yoksa insan zihnini manipüle eden tehlikeli bir lider mi? Belki de onu bu kadar korkutucu yapan şey tam olarak buydu. İnsanların inancını, korkusunu ve umutlarını nasıl kullanacağını herkesten iyi biliyordu. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu yolculuğa ortak olmayı unutmayın. İzlediğiniz ve hissettiğiniz için teşekkürler.